Bu bölgeye girenler, arkalarında tek bir iz bile bırakmadan kayboluyor. Okyanusun ortasında, haritalarda sıradan gibi görünen bir bölge var. Bu bölgeden geçen gemiler kayboldu. Uçaklar bir daha geri dönemedi. Göründüğü gibi sıradan olmayan bu bölgeye giden gemiler ve uçaklardan ne bir yardım çağrısı geldi, ne de enkazları bulunabildi. Peki bu olaylar bir tesadüf mü? Yoksa, okyanusun ortasında gerçekten bir şey mi var? Miami, Porto Rico ve Bermuda adası arasında kalan bu bölgeye, Bermuda Şeytan Üçgeni deniyor. Atlas Okyanusu'nda bulunan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin belirli bir sınırı yok. Haritalarda, tehlikeli bölge veya girilmesi yasak bir bölge olarak işaretlenmez. Ama, yüzyıllardır denizciler ve pilotlar, pusulaların yanlış gösterdiği, hava durumunun aniden değiştiği ve modern teknolojinin bile zaman zaman yetersiz kaldığı bu bölgeye girmekten korkarlar. 1492 yılında Kristof Kolomb, bu sulardan geçerken günlüğüne şunları yazdı: gökyüzünde açıklanamayan ışıklar ve pusulada ani yön sapmaları. O zamanlar bunların ne anlama geldiğini kimse anlamamıştı. 1918 yılında Amerika donanmasına ait olan USS Cyclops kömür gemisi, Brezilya'dan ayrılarak Baltimore'a doğru 309 mürettebatı ile yola çıktı. Barbados limanına ikmal bütünlemesi maksadıyla giriş yaptıklarında, "Hava güzel ve her şey yolunda" diye mesaj yolladılar. Bu, onların son mesajıydı. Çünkü Baltimore'a giden rota, tam Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içinden geçiyordu. Yola çıktıktan sonra bir daha o gemiden haber alınamadı. İşin tuhaf yanı, en ufak bir enkazına dahi rastlanmadı. 1945 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 5 adet askeri eğitim uçağı, Florida'dan tatbikat maksadıyla havalandı. 5 Aralık 1945'te, 19. tatbikatlarına havalanan bu filo, 14 mürettebattan oluşuyordu. Kalkıştan bir süre sonra, filodaki uçakların pusulaları bozuldu, daha sonra yakıt seviyeleri azaldı. Pilotların telsiz konuşmaları kesildi ve filo, kendilerini takip eden radarların ekranlarından bir anda kayboldu. Filonun kaybolması, havacılık tarihinin en kapsamlı arama kurtarma çalışmalarından birinin başlamasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemiler, binlerce kilometre karelik açık denizlerde günlerce dolaştı. Hava kuvvetleri, Uçuş 19'un güzergahını takip etmeye çalıştı. Ancak kapsamlı aramalara rağmen, ne 5 bombardıman uçağından, ne de 14 pilottan hiçbir ize rastlanmadı. Üstelik arama kurtarma çalışmalarına katılan uçaklardan birisi de, gizemli bir şekilde kayboldu. 1948 yılında, İngiliz Güney Amerika Hava Yolları'na ait Star Tiger yolcu uçağı, 51 yolcu ve mürettebatı ile Londra'dan Güney Amerika'ya doğru uçuyordu. Uçağın, Atlas Okyanusu'ndaki Azor Takım Adaları'nda yakıt ikmali yapması gerekiyordu. Star Tiger, yolculuğunun ikinci ayağında pusulasında sorun olduğunu fark etti. Rotasının Bermuda Şeytan Üçgeni içerisinden geçeceği biliniyordu. Azor Adaları'ndan havalandıktan bir süre sonra, Star Tiger'dan bir daha haber alınamadı. İşin en ilginç tarafı, 1949 yılında aynı havayolu şirketine ait Star Ariel'in, Jamaika uçuşu sırasında aynı şekilde ortadan kaybolmasıydı. Aynı havayolu şirketine ait bir uçağın, bir sene sonra aynı şekilde kaybolması, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ününe ün katmıştı. 1967 yılında, Beechcraft isimli lüks bir yat, Miami yakınlarında seyrediyordu. Kıyıya çok yakındı. Ama Bermuda Şeytan Üçgeni'nin de içindeydi. Yat arızalandı ve yardım çağrısında bulundu. Durumun acil olmadığını, küçük bir arıza olduğunu belirtti. Sahil güvenlik devriye botları, yardım çağrısından 19 dakika sonra, bildirilen konuma ulaştığında, gemiden hiçbir iz yoktu. Ne gemi vardı, ne enkaz, ne de fırtına. Dümdüz denizde, 23 metrelik bir yat, arkasında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bu olaylar çoğaldıkça, Bermuda artık sadece bir bölge değil, bir efsane haline geldi. Gelelim günümüze. Bermuda, şu anda ne durumda? Hala gemiler kayboluyor mu? Uçaklar girmeye korkuyor mu? Artık teknoloji çok gelişti. GPS, uydu takibi, radar sistemleri artık her taşıtta bulunuyor. Günümüzde binlerce uçak ve gemi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nden her gün sorunsuz şekilde geçiyor. Sigorta şirketleri, bu bölgeyi özel bir risk alanı olarak görmüyor. Resmi kayıtlara göre, kayıplar olağan dışı sayılmıyor. Ama, gizem bitmiş olsa bile, insanların merakı hala bitmedi. Belki de Bermuda'da gizem yoktur. Belki de olan biten her şey, açıklanabilir. Ama şu ana kadar okyanusun dibinden gelen tek bir cevap bile yok.
ve cevap gelmediği sürece bu hikaye asla bitmeyecek. Daha fazla içerik için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.